Selam herkese. Kamera şu an biraz oynuyordur artık. O kadar kusura bakmayacaksınız. Çünkü ön tarafa yasladık. Şimdi biz böyle güzel güneşli bir gün bir arkadaşımızın teknesine gidiyoruz. Tekneyle güzel bir gezeceğiz. Adaya falan gideceğiz. Ama bu tekne yelkenli bir tekne değil işte. Çok güzel bir tekne. Böyle Motorbot. motorbot. Bu İtalya'daki Komodo falan daha çok kullanılan değil mi? Evet Komo evet gölü yani. gibi. O Chris Yani- Craft tarzı bir şey Ha, işte. aynen. En çok çünkü orada böyle ben de videolarda görüyorum. Ben daha önce hiç bilmedim. Sadece fuarda Emre'yi görmüştük. Ben çok beğeniyorum. Emre de hep böyle gördüğünde bana gösteriyor. Şimdi bineceğiz ve adaya gideceğiz. O yüzden mutluyum. Sevdiğim bir tekneye bineceğim için. Tam bence bana göre fotoğraflık bir tekne yani. Aslında Venedik'te bindiğimiz tekneye de benziyor Ona benziyor biraz. doğru zaten. Aynı hemen hemen. O bizi neydi? Murano adasına götürmüşlerdi. Cam işçiliği yapılan yere. Evet. Hatta Emre korkmuştu. Adam bizi bedavaya beleşe götürecekti. Ondan sonra Emre dedi ki nasıl yani bu işte bir iş var. Bedava niye götürüyorlar? Çünkü bizde böyle bir şey olsa bir insan korkar. Evet. Bizi dolandırıyorlar mı diye. Gerçekten bizi götürdüler bedava. Gezdirdiler. İsterseniz alışveriş yapabilirsiniz dediler. Ondan sonra hatta böyle biz bir şey almıştık oradan. Çok pahalıydı zaten. Almak Ama zorunda da aldık. değilsiniz Değildik. dediler Orada bir de aldık ama yani. Hani hiç öyle bir şey de yok. Şöyle rengarenk çok güzel bir gondol aldık. Oraya özgü bir şey olsun diye anı olarak. Sonra ücretsiz olarak tekrar geri getirmişlerdi. O tekneler çok güzeldi. Bunlardan bir tık daha büyük galiba. Onların içine tabii 4-5 kişi alıyordu. İçeride Çünkü o oturmuştuk böyle şey ya. yaptırıyor böyle. Ne diyorlar ona? Tur. Tur gibi. Aynen. Venedik kanallarında. Güzel hızlı bir tekne böyle 30 knotla falan gitmiştik. Hatırlıyor musun o adadan adaya geçerken? Benim sesim bu arada böyle bir garip geliyor olabilir çünkü şekerim düştü gibi hissediyorum. Kahvaltı ettik çıktık yola. O yüzden böyle bir şeyim yani uykum geldi gibi. Bacağıma da acayip güneş vuruyor. Aslında Ceren'in canı sıkkın. Efendim burada yazlık hiçbir şey yok. Bütün yazlıkları teknede. Sabahtan beri ne giyeceğim ben diye evde dolapları indirdi aşağıya. Aradığı birkaç bir şey vardı. Bulamadı bir türlü. Tabii o gerginliği bulamayınca gerildi. Gerildikçe daha çok böyle bir şeyler oldu. Bir şeyler olunca bana bir şeyler yaptı. Bana bir şeyler yapınca ben ona bir şeyler yaptım. Ben ona bir şeyler yapınca bu Yeter böyle, ulan dışık. bu böyle bak yemin ederim böyle kar topu gibi falan büyüdü. Ya yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Çok sıcak hava. Hele ki kot mod asla giymek istemiyorum güneşte. Zaten bütün hafta içi tight giyiyorum. Yine ne giydim? Tight giyip çıktım yani. Hayır daha yeni bilmem nereden Paris'ten geldi. Efendim orada giydiği eteği arıyor. Nerede benim eteğim? Ben nereden bileyim Eteği nereye eteğin koyduğumu bile nerede? hatırlamıyorum. Çok karmaşık şu an. Ha bir de ben İnanılmaz. bilmiyorum diye bana kızıyor. Bileceksin. Dolabımda nerede ne var bileceksin. Neyse sonuçta şimdi Mete'nin yanına gidiyoruz. Mete ve Canan. Mete benim çok yakın arkadaşım. Aslında bu tekne onun teknesi değil. Daha doğrusu tabii ki öyle de yani Mete bu tekneyi üretiyor. Bozburun'da videonun ilerleyen safhalarında ben Marmaris'teyken onlarla beraber Bozburun'da onların teknelerini ürettikleri imalathanelerine gittim. Nasıl üretildiğini gördüm. Şu an işte hatta 3 tane tekne var. Onları çektim falan. Bir tane de bu gittiğimiz teknede ilk ürettikleri tekne. 3 ortak yapıyorlar bu işi. Yani böyle sanat eseri gibi bir tekne aslında. Evet, evet. Luce marka. Aslında bu tekneyi alacaksın. Tam böyle bu mevsimlerde ilkbahar, yaz, sonbahar, hani kış dışında gideceksin sürekli adalara. Tabii. Hafta sonu. Ya aslında bu tekne Bilmiyorum kalma yeri var mı içinde kamerası? Yok. Öyle bir. Olsun sabah gider Küçük akşam bir dönersin. kamera bunda olmayabilir ama diğer yapılanlarda var. He. Bu 1 metre daha küçük şu anda imal edilenlerden. 1 metre daha küçükmüş. Galiba bu 7,5 metre. İmal edilenler 8,5 metreydi. Tam hatırlayamadım şimdi. Tamam işte gidersin sabah akşam bütün gün yemeğini yer, güneşlenirsin, denizine girer dönersin. Bence güzel. Tabii. Aslında böyle çok lüks motor yatların transfer teknesi olarak da kullanılıyor bu böyle hani böyle acayip 50 metre 70 metrelik tekne. Biz de alalım. Bizim yelkenliğimiz de lüks.
Onun şey olur, bak charter diyecektim. Onun tender'ı olur. Arkadan mı çekeceğim bunu? Bizim tekneyi mi? Çünkü onun motoru güçlü, ancak bizim tekneyi çekeriz. Tabii tabii. Ama bizim tekneyi çekmemiz için de salmayı sökmemiz lazım. Ağır yani, öyle hafif tabii. bir tekne de değil o, lütfen yani. Şimalime de laf ettirmem. Şimdi Ataköy Marina'ya gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz diye soracak olursanız Ataköy Marina'da bu tekne. Sorarlar. Ha. Ben olsam İşte sorarım. 10 dakikamız kaldı. Azıcık geç kaldık. Evde etek aradık ya. Ne yapayım? Yanayım mı bu sıcakta? Ne yapayım? Nerelere gideyim? Bütün yazdıklarım yoktur. Öyle. O zaman orada görüşürüz. Haydi. Kapatıyorum. Evet. Neredeyim? Bozburun'dayım. İnsan kuş misali. Çat burada, çat kapı arkasında. Az önce Marmaris'teydim. Şimdi Bozburun'a geldim. Bozburun'a Mete ve Canan'la beraber geldim. Enteresan bir iş yapıyorlar Mete ile Canan. Gerçi yelkenli tekneleri de Netsel Marina'da. Çok acayip. Bakın, onlar tekne üretiyorlar. Luce Yacht diye şirketleri var. Ve müthiş güzel tekneler üretiyorlar. Ahşap tekneler üretiyorlar. Teknelerin üretimine bakar mısınız güzelliğine? Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu ahşap kokusuna bayılıyorum. Ve şu an burası var ya, beni mest etti. O kadar güzel kokuyor ahşap. Burada bir galiba CNC tezgah çalışıyor. Mete benim hakikaten yakın arkadaşım. Uzun yıllardır da görüşüyoruz onunla. Bu işe girdi. Az önce anlattım. Şimdi ben mikrofonu Mete'ye vereceğim. Mete birazcık bahsetsin bakalım neler yapıyor. Meteciğim, söz sende. Selamlar. Öncelikle teşekkürler Emre. Seninle sohbet ederken dedik ki hadi atlayalım gidelim Bozburun'a tersaneye şey yapalım. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var, Serkan. 20 senedir de tanışırız. O aslında Bozburun'da ahşap tekne imalatı ile ilgili bir şeyler yaptığını anlattı. Biz de buraya geldik ziyarete. Tekneyi gördük. Ondan sonra ortamı gördük ve dayanamadık. Dedik ki biz de bu işe dahil olacağız. Geldik, tekneyi gördük. Ondan sonra dedik ki ya bu işi gel büyütelim. Ondan sonra Tolga diye bu işlere de yatırım yapmak isteyen başka bir arkadaşım da var. Biz eşim Canan'ın da liderliğinde dedik ki bu işe girişelim. Aslında yaptığımız şey tamamen ahşap ve başka herhangi bir kompozit madde ya da fiber yok. Tamamen ahşap, el işçiliği ve tekneler yapıyoruz. Bunlara runabout tekneler denilen transfer tekneleri. Daha çok böyle 30'lu 40'lı yılların tarzında, işte dashboarduyla, direksiyonuyla, içindeki üstündeki cilasıyla 30'lu 40'lı yılların, özellikle yurt dışında bu göl teknesi olarak da geçer. Ya da işte Monte Carlo'ya falan gittiğinizde görürsünüz, orada böyle şık Evet ya. fular takarlar, Evet ya. kafalarına keten şapkalarını takarlar, binip bir yerden bir yere giderler. Hani bu tekneyi genelde soruyorlar, içinde kamerası var mı falan. Evet, başta bir kamerası var ama yani asıl bu teknenin hedefi Şurası kamera. değil. Bunun içinde ben yatayım, geceleyeyim, bir yere demir atayım, alargada kalayım değil. Bu daha çok bir yerden bir yere gideyim. Herkes bana baksın.
Yani şey gibi düşünebilirsin. 30'lu 40'lı yıllarda üstü açık bir Cadillac'la bir yere gidiyorsun gibi bir hissiyat tabii ki. 8,5 metrelik teknelerle başladık. Şu anda 3 tane var tersanede. Luşeyat markası altında bunları üretiyoruz. Büyük ihtimalle bir aksilik olmazsa 4 teknemizi Eylül başında suya indirmiş olacağız. Teknelerin tasarımını ilk tekneye göre bazı değişiklikler yaptık doğal olarak. Biraz daha oturma alanını genişlettik. Motorumuzu değiştirdik. Daha şaftsız bir motora geçip arka tarafa çektik ki bu alan daha genişlesin. Ve inşallah dediğim gibi bir aksilik olmazsa da 2-3 ay içerisinde suya indirip herkese canlı olarak gösterme şansımız olacak. Galiba bir tane tekne şu anda Ataköy Evet, Marina'da var. İstanbul'da bir tanemiz var. Hatta test sürüşü de yapıyoruz onunla. İlk üretim teknemiz. O bundan biraz daha farklı. Hatta biliyorsun üretim işi sen de üretimde olduğun için her ürettiğin bir şeyde bir öncekine göre daha farklı ve daha iyi Geliştiriyorsun. şeyler yapıyorsun. Ondan aldığımız derslerle de bunları geliştirdik. Çok iyi bir ekibimiz var. Alperen olsun, Buğra olsun. Onlar da Evet, buralarda. Serkan Alperen gelsene böyle gözünü seveyim. Buğra Buğra sen de kaçma. gel. Kaçmayın sizi de çekeyim. Bize ahşaplardan merhaba. Yani- Buğra sen kendinden biraz bahset istersen. Bir de ahşaplardan bahset bize olur mu? Tabii ki de. Buğra Şu aynı mikrofonu da şekilde vereyim sen de istersen. öyle. Eline de tutabilirsin tutayım mikrofonu. Heh. Selamlar, Alperen Karaca Bey ben. Şu anda tamamen üretim sürecini yönetiyoruz burada. Ağaçlardan bilgi vereyim. Küpeşte ve omurgalarda kullandığımız ağacımız Sipo olarak kullandık. Postalarımızda öküme kontrol plaklarımızı kullandık. Ve kaplamalarda da akaju dediğimiz papeller kullandık alt kısımda. Üst kısımda da yine aynı şekilde öyle olacak ve son katta Sipo ile kaplanıp tamamlayacağız. Genel olarak kullanacağımız motor olarak da Volvo Penta Stern Drive 280 HP bir motor kullanacağız. Bu Onun arada bu sayesinde tekneler o motorun da desteğiyle bir de tasarımı sayesinde 30-35 knotlarda gayet rahat bir yerden bir yere hızlıca seyir. gidiyor açıkçası. öyle bir seyir düşünüyoruz. Buğra sen ne dersin? Ben de çok güzel şeyler düşünüyorum işin açıkçası. Yani ben yat tasarım okudum zaten Maltepe Üniversitesi'nde. Ha süper. Bu zamana kadar işte biz bu teknenin hidrostatik hesaplarını yaptık öncelikle. Biz tasarım sürecinden geçti. Sonrasında da konstrüksiyonunu modelledik. Bilgisayarda göstereceğim zaten birazdan. Konstrüksiyonu modelledikten sonra biz gerekli ölçüleri baz alaraktan Hatta yere çizdik böyle. aynen yere çizdik zaten önce teknenin nasıl Ha. olacağını, havuzluğunu falan. yerde. Aynen Evet. birazcık üstünde bayağı bir çalışma olduğu için burada birazcık yıpranmaya başladı şu an. Tamam anladım. Ha, Sonrasında CNC makinamızda bunların konstrüksiyonunu kestik öncelikle. Yani şu anda görmüş olduğunuz her şeyi CNC'den yapıyoruz yani çoğu şeyi diyeyim. Ama tabii el işçiliği de ahşap işçiliği şeyde yani böyle teknolojiyle de el işçiliği birleşip ortada güzel bir şey çıkıyor işin açıkçası. Bu da süreci hızlandıran bir şey. Ondan sonra işte gerekli hesaplamaları, ağırlık hesaplamalarını, işte makine hesaplamalarını yaptık. Sonra tekneleri 1,5 ay gibi kısa bir sürede, hatta 1 ay 10 gün gibi kısa bir sürede bu hale soktuk. geldi. Aynen. Üçünü. Aslında işin tasarım kısmı üretim kısmından daha uzundu. Tabii. Yani çünkü gerçekten sıfırdan tasarlandı her şey. Sıfırdan Ve tasarlandı. bir önceki tekneden de elde ettiğimiz tecrübelerle bayağı ciddi statik hesapları yapıldı. Bir de Evet. sadece statiği şusu busu değil aslında işin konfor kısmı da Aynen. var. Yani bunu kullanacak kişiler tabii ki biraz daha konfora önem veren. Tabii. Hani bir yerden bir yere giderken keyif almayı önem veren insanlar olacağı için onların seveceği tarzda da bazı böyle güzel sürprizler Tabii tabii. yaptık. Yani mesela zaten biz bu konstrüksiyonu modellediğimizde ilk önce ağırlık hesaplamalarını yaptık. Mesela şunun bile kaç kilo olduğunu biliyoruz şu postanın. Mesela posta kaç bu? 12. Yani bunu diyebilir misin 17 kilo falandır diye. Bir de son bir ekleme de yapayım. Şimdi biz tekneleri bunlar el işçiliği seri üretim değiller aslında. El işçiliği olduğu için de biraz aslında her bir teknenin bizde bir numarası var ve bunu alan kişinin adına bunu bir plaketle de ödüllendiriyor olacağız. Hatta işte bu tekneyle birlikte çeşitli güzel ufak tefek böyle aidiyeti de hissedecekleri hediyelerimiz de olacak. Yani burada aslında biz bir ürün satmıyoruz. Bu bir
aslında yaşam tarzı. Yani sonuç olarak bu tekneye binen birisinin bakışı, vizyonu biraz daha farklı bir yere yönleniyor. Dolayısıyla da biz burada aslında bir ekosisteme, bir aslında kulüp havasına sokmaya çalışıyoruz. Bu alanlar birlikte bir şeyler yapsınlar. İşte bu tekneyi alan insan bir keyif yaşasın, bununla farklı bir dünyaya aidiyetini hissetsin diye. İnşallah seneye bol bol görürsünüz bu teknelerden sularımızda. İnşallah. Hadi şimdi yukarı çıkalım da şu bilgisayarda ve işte şeylere bakalım. Teknenin bitmiş halini görelim. Hadi yukarı çıkalım. Şöyle yukarıdan bir çekeyim bakın. Bardak bunu mu kullanıyor? Neler? Kullanabilirsin abi bunu. Müthiş. Havadan desem. Bakın tekne bittiğinde üstten görünümü böyle olacak. Vay. Yandan falan var mı Alperen? Var. Evet evet. Geçsene diğer fotoğraflara da müthiş görünüyor bunlar. Teknik spek ve detaylar var. Mesela o detaylar da güzel. Bir yukarı dön. Yok yok. Devam et. Ha, Devam et. şunlar işte. Müthiş. Ay çok güzel be. Döşemeli. Yok. Hakikaten bittiği zaman müthiş olacak bu tekne. Süper. Şimdi Bozburun'daydık. Tersanede. Şimdi Bozburun Belediye Limanı'na, balıkçı barınağına geldik. Şöyle birazcık göstereyim size burayı. Biz 4 sene önce, hatta 5 sene önce Ceren'le buraya gelip bağlanıyorduk. Burada zaman geçiriyorduk. İşte su alıyorduk falan. Ay Ceren aşkım ya, sen yoksun. Bak buraları, bu balıkçıların hiçbirisi olmuyor yazın. Bunlar gidiyorlar. Buraya hep tekne bağlıyorlar. Güzel güzel yelkenliler. Buradalar. Aynı zamanda burada gümrük de var. Buradan yurt dışına çıkış için pasaportlarınızı verip işte çıkış evraklarınızı halledebiliyorsunuz. Şurada guletler var. Ne güzel sıra sıra. Ceren, şu terlikçiyi hatırlıyor musun? Aha, şu Aygazcı'dan aygaz almıştık. Tüp almıştık. Aygaz almıştık ne? Şimdi de burada Metelerle beraber Osman'ın yerinde yemek yiyeceğiz. Sevgili Adanur ve arkadaşları, Bozburun'da sizinle çektiğimiz videoda teknik bir aksaklıktan dolayı ses kaydedilmemiş videoya. Doğal olarak da sessiz bir şekilde yayınlamak zorunda kalıyoruz. Bundan dolayı özür dileriz. Size söz verdiğimiz gibi videomuzda siz de varsınız. Sizi öpüyor, kocaman sarılıyoruz. Ataköy Marina'dayız. Geldik. Bakalım. Biz de ilk defa göreceğiz tekneyi. Mete, sevgili kardeşim burada. Selamlar. Yine tabii o şey çekimini, Bozburun çekimini koymadık daha. Bu videonun arkasına bu videonun arkasına koyacağız onu. Arkası da olur, önde olur belki. Bilmiyoruz. Teşekkürler. Vay vay vay. Canan merhaba. Ne haber? Hoş bulduk. Tamam. Direkt oraya mı basayım? Ben şu mikrofonu versem önce. Çok önemli bir şey. Çok güzel Nasılsın? tekne İyiyim be. sen?
İyi. Canan. Selam ben de. Bakar mısın güzelliğine? Evet evet. Vay vay vay. Güzel değil mi? Müthiş. Canan nasılsın? İyi Emre, sen nasılsın? İyidir. Hoş geldiniz. Özlemişsindir kamerayı. Özledim. Hadi binelim artık biz. Sen en son ne zaman bindin? Bayağı oldu galiba. Ataköy Marina'nın güzel tarafı parmak pontonlar var. Tekneler bu şeyle tonoza bağlanmıyor baş taraftan. Bu parmak pontonlarda her parmak ponton bölümün içine 2 tekne bağlanıyor. Yan taraftan böyle bağlanıyor. Çok başarılı. Bu güzel bir marina, Ataköy Marina. İstanbul'un eski marinalarından. Bilmiyorum ilk marinası mı ama En eskileri. en eskilerinden biri değil mi? Ama şey hani çıktığında şehir gibi. Tabii. Alışverişe gittik, bir kahve hiçbir şey yapıyor. Orası çok güzel. Oraya gittik denizlere. Burada benim yani bizim çok yakın arkadaşımız Gürkan'ın da teknesi burada. Gürkan da burada. O teknede yaşıyor. Doktor olan. Hatta bizim teknede sulu boya resmi, duvarda sulu boya resmi olan arkadaşım Gürkan. Ona da buradan selam olsun. Özledim onu. Burası da çekek sahasıymış. Burası restoran galiba, he? Nossa. Nossa evet. Sahibi tanıdık. He. Buranın şöyle bir anısı var bende. İlk tekneyi, bu motorbottu işte Stingray 7,5 metre, o motorbotumu 2012 yılında aldığımda bana West Marina'dan şey yapmışlardı, teslim etmişlerdi. Oradan çıkıp ilk yakıtı buradan almıştım ben. İlk yakıt buradaydı. Burada yanaşıp da almıştım. Heh, şimdi yanaşacağız. Mete kaç knotla gidiyoruz? 21. Kaç? 21. 21 knot. Değerli arkadaşlar, 21 knot'un arkadan görünüşü böyle. Woohoo! Burada kendimi çok zengin hissediyorum. Bak. Kaptan, hostes beni de 50 metrelik motor yatıma taşıyorlar. Ben bir milyonerim. Biraz ıslandık. Bir gemi geçti. Onun dalgasıyla. Ama arkada 26 knot'un izini görüyorsunuz. 26. Burası Kınalıada.
Ay ay. Bak ne güzel. Kuğu gibi süzülüyor. Yelkenli, açmış yelkenlerini full arma. Evet, dur kardeşim. Bak 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 görüyor musun? Bak. Yalnız öndeki motor yat da sağlam. Çok güzel motor. Çok güzel bir motor yat. Burgazada'ya yanaştık. Harika. Bugün de yelken yarışları varmış. O yüzden yelken yarışı bitince bütün masalar full dolmuş. Hani rezervasyonumuz var ama az sonra alacaklar bizi. Bir masa kalkacakmış. Tekne üst üste aborda ola ola oturduk. Burası da böyle. Restoranlar, barlar güzel, keyifli. Ceren bak birahane yapmışlar buraya. Çok mantıklı olmuş. Evet. Bir tane gerekiyordu. Evet. Gayet de güzel olmuş. Şat Bar Burgazada. Güzel olmuş. Biz de Barbayani'ye geldik. Yer bekliyoruz. Yemeğimizi yedik. Vale teknemizi getiriyor. Tam vale. Turgay çok havalısın. Bir şey söyleyeyim mi? Kullanması müthiş. Vallahi müthiş. Çok güzel tekne.